Amerikan savaş gemileri Hürmüz Boğazı'nı geçmek için ilerliyor. Hedef Hark ve Kiş Adası. Ama deniz hiç olmadığı kadar tehlikeli. Yeraltı tünelleri ve füze şehirlerinden oluşan adalara havadan indirme yapacak Amerikan paraşütçüleri İran'daki ölüm tuzağına çekileceklerinden habersiz. Amerika, İran'a kara harekatı yapmaya başlarsa Amerikan askerleri nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalır? İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerikan askerlerine direniş gösterebilir mi? Amerika hangi adalara çıkarma yapabilir? Basra Körfezi'nin suları her zamankinden daha sıcak ve tehlikeli bir hal almış durumda. Amerika, İran'ın fişini tamamen çekmek için kara harekatı ihtimalini konuşuyor. Bunun için hazırlıklara başladı bile. Envanter serimizin bu bölümünde Amerika'nın İran'a harekat gerçekleştirebileceği yerleri ve nasıl bir senaryoyla karşı karşıya kalacağını anlatıyoruz. Ancak videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon abone olma yolunda ilerliyoruz. Sizler de merak ettiğiniz tüm bu senaryoları öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Diyelim ki Amerika İran'a çıkarma yapmaya karar verdi. Bu çıkarmanın yapılacağı en kritik iki ada bulunuyor. Bunlar Hark ve Kiş Adası. Şimdi Amerika'nın hangi adalara çıkartma yapacağı meselesi çok fazla tartışılıyor. Lakin burada iki tane opsiyon ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bence bu iki opsiyon da açıkçası çok yapılabilir opsiyonlar değil. Yani yapılabilir ama sürdürülebilir değil diyebiliriz belki. Tabii bunlardan ilki çokça artık meşhur olduğu üzere Hark Adası. Körfez'in iç tarafında, yani Boğaz'ın girişinin 500 kilometre aşağı yukarı yukarısında bir ada burası ve İran petrollerinin ihracatının %90-95 civarındaki miktarı buradan geçiyor. Burada süper tankerlerin dolum tesisleri vesaire var. Derinleştirilmiş limanlar var burada. Dolayısıyla buralardan İran transferleri gerçekleştirerek kendi petrolünü ihraç etmekteydi. Burayı ele geçirmek suretiyle İran'ın petrollerinin altyapısını ele geçirmek ve sonrasında hususen İran'ın kendisi toparlamasını öne geçmek gibi bir senaryodan bahsediliyor. Bu hedeflerin ilki ve tartışmasız en önemlisi Basra Körfezi'nin kuzeyinde İran ana karasından sadece 25 kilometre açıkta yer alan Hark Adası'na yakından bakalım. İran'ın ham petrol ihtiyacının %90'ı bu adadan yapılıyor. Eğer İran bu adayı kaybederse zaten büyük darbe almış, ekonomisi iyice batmış olacak. Bu ada Amerika'nın Manhattan eyaletinin yaklaşık 1/3 büyüklüğünde. Adanın üzerinde bulunan dev petrol depolama tankları, T iskelesi ve açık deniz iskeleleri İran ekonomisinin kelimenin tam anlamıyla nefes borusu. İkinci büyük hedefse Basra Körfezi'nin en büyük adası olan Hürmüz Boğazı'nın tam girişinde bir kilit olan Kiş Adası. Burası sıradan bir yerleşim yeri değil. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 10 yıllardır kayaları oyarak inşa ettiği askeri bir kale. Kiş sadece ticari bir merkez değil, 10 yıllardır İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun en yoğun şekilde tahkim ettiği, adeta batmaz bir uçak gemisine dönüştürdüğü askeri bir kale. Amerikan askeri doktrini, ezici ateş gücü ve teknolojik üstünlükle adayı saatler içinde felç etmeyi öngörüyor. Sadece tek bir yerden ziyade adaların farklı noktalarından çıkarma ihtimali de olabilir. Ancak karşılarında coğrafyasını silaha dönüştürmüş bir İran olacak. Ancak adalara çıkarma için denizden rahatça ulaşması gerek. Bu hiç de kolay değil. Eğer Amerika çıkarmaya başlarsa İran ilk etapta Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları döşeyecek. İran'ın bununla alakalı tekneleri var. Yaklaşık 2000'e 6000 civarında deniz mayını olduğu söyleniyor İran'ın elinde. Belki bu sayı daha yüksek bile olabilir ama 2000 ile 6000 yeterince yüksek. Yani bir mayın bile döşense ve o mayın bir şekilde isabet etse veya bu mayınlandığı tevatürü dönse sigorta şirketleri buna göre muamele yapacaktır. Ticaret buna göre akacaktır. Haliyle bu önemli bir çarpan, maliyet yükseltme anlamında. Yani limpet, yani şey var bunlar arasında İran'ın sahip olduğu mayınlar arasında şunları sayabiliriz. Yani limpet mayınları var. Ondan sonra demirleme mayınları var, dip mayınları var. Böyle sürüklenen temas mayınları var ve bütün bunlar arasında işte İran'ın Maham 3 ve Maham 7, yani bir tanesi manyetik ve akustik sensör demirleme mayını, ötekisi de sonar tespitinden kaçınmak için tasarlanmış bir deniz tabanı mayını diyebiliriz Elinde bu tip mayınlar var. Açıkçası bunlar maliyet olarak da çok aşırı yüksek maliyetli şeyler değil.
Aklınıza hemen şu soru gelebilir. İran'ın konvansiyonel donanması ve hava kuvvetleri 13 Mart saldırılarında ağır yara aldı. Peki gökyüzünde F-35'ler uçarken İran bu denizi nasıl mayınlayacak ve savunacak? İşte en büyük yanılgı burada başlıyor. İran'ın mayın döşeme kapasitesi büyük savaş gemilerine bağlı değil. Zaten tüm donanmaları yok edildi. Bunu küçük sürat tekneleri ve balıkçı tekneleriyle yapabilir. Ayrıca devrim muhafızları ordusunun elinde radarda neredeyse görünmeyen yüzlerce küçük tekneler var. Bunlar gece karanlığında kıyı hattından sessizce denize açılıp Sadaf tipi temaslı mayınları veya gemi altına oturan Maham tipi akıllı mayınları döşeyebilir. Sadece bunlar değil. İran'ın sığ sularda Amerikan sonarlarının tespit etmekte zorlandığı Gadir sınıfı mini denizaltıları var. Kapsamlı tünel ağlarından denize açılan bu cep denizaltıları ve insansız sualtı araçları Amerikan gemilerinin intikal rotalarına gizlice mayın döşeyebilir. Yöntemi anlamında da böyle her biri 2-3 tane mayın taşıyabilen küçük tekneler var. İşte bir teknede 2-3 tane mayın koyarak bunları döşeme kabiliyetleri olan bir şey oluşturdular gene. Devrim muhafızlarının gene deniz kuvvetleri yani savaşı böyle işte hız, yedeklik, gizlilik yani bu tip ilkeler üzerine inşa ettiği için böyle çok büyük gemilerle, mayın döşeme gemileriyle vesaire değil daha böyle küçük, daha mütevazi diyebileceğimiz unsurlarla bu işi gerçekleştirmek üzere kurduğu bir yapı söz konusu. Devrim muhafızlarının insansız hava aracı ve insansız deniz aracı kapasitesi hala mevcut. İntihar botları ve tek kullanımlık İHA'lar çıkarma gemilerine yönelik ciddi tehdit oluşturuyor. Sahil ve kıyı şeritlerinde de benzer yöntem Amerikan askerlerini karşılayacak. Kıyılarda ise askerler manuel olarak binlerce mayını zaten önceden yerleştirmiş durumda. Kısacası Amerika hava ve denizde üstünlük sağlasa bile asimetrik unsurlar Körfez'i çoktan bir mayın tarlasına çevirmiş durumda. Diyelim ki Amerikan deniz piyadeleri ve paraşütçüleri adaya adım attıkları andan itibaren İran'ın katmanlı ve asimetrik ada savunma doktriniyle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Amerikan ordusu adalara çıktığında onları dünyanın en karmaşık yeraltı askeri mimarilerinden biri bekliyor olacak. İran 10 yıllardır Basra Körfezi kıyısında ve adalarda kapsamlı yeraltı tesis ağı inşa ediyor. Sadece Kiş Adası'nda 5 kat beton ve toprakla güçlendirilmiş Amerikan GBU-57 sığınak delici bombalarına bile direnecek şekilde tasarlanmış yeraltı füze depoları mevcut. Keşm Adası zaten uçak gemisi gibi bir şey yani İran için Körfez'in girişinde oldukça büyük 1500 km² bir alandan bahsediyoruz ve güçlendirilmiş, sertleştirilmiş tesisleri bulunan, yeraltı tesisleri bulunan bir yer. Buradaki işte tuz mağaralarından ve işte mangrove ormanları dedikleri şeyler var, yerler var. Bunun altında füzeler, silah depoları, gözetleme sistemleri, birçok şeyi buralara kurdu İranlar ve tünel ağları var. Yani füze şehri var resmen. Dolayısıyla burası yeraltı füze şehrinin bulunduğu oldukça geniş nüfuslu 150 bin kişi yaşıyor üzerinde bir alandan bahsediyoruz. En önemli yer burası. Körfez'in giriş adaları içerisindeki en önemli yer burası. Geri kalan etrafındaki işte Hürmüz Adası vesaire bunlar daha küçük ölçekli adalar. Fakat bunlar da iyi tahkim edilmiş adalar. Aynı zamanda Keşm'in şöyle bir özelliği var. Engebeli bir arazisi ve işte yeraltı sığınakları, mobil gemi, savar füze rampaları gibi birçok şey barındırması ve üzerinde sivil nüfusun yaşaması ve geniş alana sahip olması burası normal bir ada çıkartması öte bir kara savaşını, bir meskun mahal savaşına çevirecek özelliklere sahip. Haliyle burayı doğrudan almak öyle çok kolay değil. Ama imkansız da değil. Tabii ki yapılabilir. Askeri anlamda Amerika'nın askeri kapasitesi buna yetebilir. Fakat stratejik anlamda Körfez'i açmayı tek başına yeterli değil. Bu tesislere füze şehri adı veriliyor. Bu tesislerin devasa çelik kapılarının ardında özel raylı sistemler üzerinde hareket eden balistik ve seyir füzesi fırlatıcıları bulunuyor. Ocak 2026'da İran Deniz Kuvvetleri yüzlerce uzun menzilli seyir füzesi barındıran sualtı füze tünellerini kamuoyuna zaten açıklamıştı. Sadece füzeler değil, yeraltı tünellerinde Amerikan askerlerine vurkaç saldırıları yapılabilir. 13 Mart'taki yoğun Amerikan bombardımanında Hark ve diğer adalardaki deniz mayını depoları, radar istasyonları ve yerüstü füze sığınakları vurulmuş olsa da bu derin yeraltı ağının ne kadarının sağlam kaldığı Pentagon için hala tam bir muamma. Devam edelim. Amerikan askerlerini sadece yerin altında sürprizler beklemiyor. Yüzeyde de İran bunun için stratejiler geliştirmiş durumda. İran'ın temel stratejisi adaları korumak değil, adaları işgal eden Amerikan askerleri için devasa bir ölüm kutusuna, askeri terminolojideki adıyla bir kill box'a çevirmektir.
İran'ın temel amacı adaları tamamen korumak değil diyoruz. Çünkü koruyacak gücü sınırlı. O yüzden ne kadar Amerika'ya yıpratma yaşatırsa o kadar Amerikan kamuoyunda Trump zor durumda olacak. İran ordusu çıkarma ihtimalinin artmasıyla birlikte son haftalarda Hark ve Kiş kıyılarına on binlerce anti personel ve anti tank mayını döşeyerek plajları geçilmez bir cehenneme dönüştürdü. Hark Adası üzerinde İran kıyı şeridinde personel karşıtı bir şeyler var ve zırh karşıtı mayınlar döşenmiş durumda. Adayı mayınladılar yani. Ve ek menpet sistemleri, hava savunma sistemleri, hava savunma unsurları konuşlandırılmış durumda. Amfibi çıkarma gemileri kıyıya yaklaşırken bu tuzaklar elbette devreye girecektir. Boğaz Adaları üzerinde de işte Devrim Muhafızlar Ordusu yaklaşık 50-70 knot hıza ulaşan küçük sürat tekneleri, bu önemli bir şey İran için. Yani küçük sürat tekneleriyle de bir deniz besici diye yarattığı bir kavram var tank serinin. Bununla ilgili bazı şeyler var. Hani bir anda böyle onlarca tekne bir tankere 360 derece saracak şekilde gelebiliyor. Bir de bunlar mayınlaya da biliyorlar şeyleri ve çok ucuz mayınlar bunlar. Aynı şahit dronların yarattığı asimetriye benzer şekilde denizde de benzer bir asimetri yaratmanın peşindeler. Böyle 10-20 tekne bir anda 360 derece aynı açıdan aynı anda saldırdığı bir şey düşünün. İşte ağır makineli tüfekler, omzuna atılan füzeler, işte çeşitli geminin köprüsü, makine dairesi vesaire hedef alan bir yapıları var. Bir savunma düşünceleri var. Haliyle bu Körfez'de çok yoğun bir çatışma iklimi yaratacak bir savunma mekanizması inşa edilmiş durumda İranlılar tarafından. Yani çok büyük, teknolojik anlamda çok gelişmiş işte füzelerden, şunlardan, bunlardan belki bahsedemeyiz ama yani sonuçta üzerine bomba koyduğum şey patlıyor mu? Patlıyor. İstikrarsızlaştırıyor mu? İstikrarsızlaştırıyor. İranlılar tamamen bu asimetri, yani aynı havada dronlarla kurdukları asimetriye benzer bir şeyi burada da kurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Havadan inen Amerikan askerlerine ve helikopterlerine karşı kullanılmak üzere adanın dört bir yanına gizlenmiş, omuzdan ateşlenen Misak-3 tipi ısı güdümlü portatif hava savunma füzeleri yani Manpads timleri yerleştirildi. Amerikan helikopterleri ve hava araçları bu omuzdan atılan Manpads silahlarıyla karşılanacak. Ancak Amerikan güçleri için asıl felaket adanın içindeki çatışmalardan değil, anakaradan gelecek. Hark Adası, İran kıyısından sadece 25 kilometre uzakta. Bu mesafe, pahalı balistik füzeleri bir kenara bırakın, standart İran kara topçusunun ve Fecr 5 gibi çok namlulu roket atar sistemlerinin menzili içinde. Şöyle ki, Körfez'i kapatmak meselesi sadece toprağı tutmakla alakalı bir mesele değil. Yani oradan İran istediği şekilde Körfez'i ve Boğaz'ı istikrarsızlaştıracak mayın döşemekten tutun da bomba yüklü hızlı sürat botlarına kadar, SİDA'lı teknolojisiyle geliştirilen insansız deniz araçlarına kadar birçok noktada Körfez'i ve Boğaz'ı gene istikrarsız hale getirebilir ve gene geçişleri engelli bir şekilde başarabilir. Dolayısıyla Hark Adası'nı elde tutmak sadece, yani Körfez'i açmadığınız bir senaryoda bir anlamı olmaz. Çünkü içeride bir adayı tutmuş olmak, yani savunulabilir bir tarafı da yok bunun, yani 25 kilometre mesafede karadan. Yani savunamazsınız da, tutsanız dahi savunamazsınız. Bir anlam ifade etmez çok fazla. Körfez'in girişindeki adaları tutarsanız, Boğaz'ın girişindeki adaları tutarsanız yine bu da aynı şekilde işgal edilebilir. Fakat İran haritaya bakarsanız baştan başa bütün kıyı şeridine sahip bir ülke. Haliyle burayı gene istikrarsızlaştırmakta muktedir olur, gene başarılı olur. Dolayısıyla bu iki operasyonda açıkçası stratejik hedef anlamında çok sağlıklı bir zemin oturmamakta. Amerikan askerleri adaya yerleşmeye çalıştığı anda anakaradan yağmur gibi yağacak topçu mermileri, Fatih 110 tipi isabet oranı yüksek kısa menzilli balistik füzeler ve Ebu Mehdi gibi kıyı savunma seyir füzeleri adayı kelimenin tam anlamıyla bir ateş çemberine alacaktır. İran'ın her ne kadar füze rampaları ve balistik füzeleri vurulmuş olsa da hala elinde orta ve kısa menzilli balistik füzeleri bulunuyor. Bu füzeleri adanın kritik noktalarını Amerika'nın eline geçmemesi için vurabilir. Ayrıca Amerika'nın en savunmasız anı olan çıkarma safhasında İran'ın devrim muhafızları envanterinde bulunan binlerce tek kullanımlık şahit kamikaze insansız hava aracı sürüler halinde Amerikan amfibi gemilerinin üzerinde radar sistemlerini kör etmeye ve güvertelerdeki uçakları yok etmeye çalışacaktır. Gelelim Amerika tarafına. Hangi birlikleri gönderdi ve adalara nasıl çıkarma yapacak? Bir de buradan ele alalım. Şunu da belirtmeden geçmeyelim. İhtimaller adalara çıkarma yönünde daha kuvvetli. İran'ın ana karasına herhangi bir müdahale olması şu anlık konuşulmuyor. Sahada İran'ın çok ciddi bir çatışma tecrübesi halihazırda var. İran bu coğrafyayı biliyor. Nasıl savunacağını da biliyor. Ve buradan olası bir işgal beklentisini İranlılar yıllardan beri, 40-50 yıldır zaten güvenlik doktrinlerinde, tehdit önceliklendirmelerinde
İran'ın batı tarafını zaten işgalin veya herhangi bir saldırının geleceği alan olarak belirlemiş durumdaydı İranlılar. Yani sadece Amerikan tehdit değil, işte Suudlara karşı, Irak'a karşı, önceki özellikle Saddam İran'a karşı tehditler hep batıya yönelikti. Dolayısıyla güvenlik organizasyonunun yığıldığı yer de İran'da batı cenahına doğrudur, batı tarafına doğrudur. İkinci opsiyon Cask üzerinden belki bir çıkartma görebiliriz diye. Yani okyanus tarafına, İran'ın okyanus kıyılarındaki işte Cask ve Çabahar üzerinden bir çıkartma görülebilir şeyi var. Fakat mevcut birlik yapılanması, şu anki konumlandırma böylesi bir çıkartma şu an destekler nitelikte değil. Bu tabii değişebilir ama şu anki durumda böyle bir şey görülmemekte. Opsiyon olarak masada var fakat dediğim gibi şu anki birlik yığılma durumu, konumlanma durumu şu an bunları göstermemekte. İşte Huzistan'la beraber adalara yapılan bir çıkartmada zaten çok uzun yıllara sari bir şeye dönüşür. Uzun bir savaşa dönüşür. Kısa bir sürede bitmez. Ve Körfez'i açmaksa eğer hedef ve kısa sürede bunu gerçekleştirmek ise bu sayılan senaryonun hiçbiri bunu gerçekleştirmez. Amerikan ordusunun bu adaları ele geçirmek için bölgeye kaydırdığı güç, sıradan bir devriye veya gözdağı unsuru değil. Amerikan ordusunun en seçkin ve en ölümcül saldırı birlikleri. İstihbarat raporlarına göre bu operasyonun bel kemiğini oluşturmak üzere bölgeye 2 deniz piyade sefer birliği ve efsanevi 82. Hava İndirme Tümeninden özel olarak seçilmiş binlerce asker kaydırılıyor. Raporlara göre Pentagon 3000 asker gönderecek. Ancak adaya asker çıkarma yapmadan önce Amerikan Hava Kuvvetleri ve İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kapsamlı hava saldırılarıyla adadaki stratejik noktalar hedef alınacak. İran'ın adadaki varlığı böylelikle zayıflatılacak. 82. Hava İndirme Tümeni Amerikan ordusunun acil müdahale gücü. Fort Liberty üssünden kalkan C-17 Globemaster 3 tipi devasa askeri nakliye uçaklarıyla dünyanın herhangi bir yerine 18 saat içinde tam teçhizatlı olarak paraşütle atlayabiliyor. Bu birlik operasyonun gökyüzünden gelecek ilk dalgasını oluşturacak. Paraşütçü piyadelerin temel görevi adaların iç kesimlerine, havaalanlarına ve kritik kavşaklara inerek köprü başlarını tutmak, İran'ın geri çekilme ve takviye yollarını kesmek olacak. Onlar gökyüzünden inerken denizde ise Wasp ve Amerika sınıfı devasa amfibi hücum gemilerinden oluşan bir armada harekete geçecektir. Bu gemilerin havuzlu güvertelerinden denize inen LCAC adı verilen hava yastıklı çıkarma araçları, içlerinde taşıdıkları hafif zırhlı amfibi muharebe araçları ve tam donanımlı deniz piyadeleriyle Harp ve Kiş kıyılarına doğru saatte 40 deniz mili hızla hücuma kalkacak. Tepelerinde ise bu çıkarma birliklerine yakın hava desteği sağlamak üzere gemilerden kalkan, dikey iniş kalkış yapabilen F-35B savaş uçağı operasyonda hava desteği sağlayacak. Deniz piyadelerini adanın stratejik noktalarına taşıyacak olan MV-22 Osprey tilt rotor hava araçlarıyla ağır yük helikopterleri CH-53K King Stallion'lar sahada görev yapacaktır. Tüm senaryolardan sonra Amerikan ordusu bu ölümcül savunma hattını aşıp ağır kayıplar pahasına Harp ve Kiş adalarını işgal etse bile savaş burada bitmeyecektir. İran bu sefer elindeki balistik ve kamikaze dronlarla Amerika'nın ve Körfez ülkelerinin kritik noktalarını vurmaya başlayacaktır. İran'ın askeri doktrinine göre böyle bir doğrudan işgal girişimine verilecek tepki yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmaz. Savaşın tüm yükü ve yıkımı bölgedeki Amerikan müttefiklerinin omuzlarına yüklenecek. Zaten 28 Şubat'tan bu yana İran, Amerikan üslerinin çoğuna nokta atışlı saldırılar düzenledi. Körfez'deki radarlarını bir bir vurdu. Radarların çoğu imha edildi. Sadece Kürecik'teki radar imha edilmedi. İşte bu yüzden İran'a çıkarma başladığı an, İran balistik füzelerini ve İHA sürülerini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki milyarlarca dolarlık petrol rafinerilerine, hayati önem taşıyan deniz suyu arıtma tesislerine ve elektrik dağıtım şebekelerine çevirecek. Eğer böyle bir durumda saldırı genişletilirse, Arap ülkeleri de belki de Amerika'nın yanında savaşa girebilir. Bu ihtimaller şu an için yok. Ancak Trump'ın istediği de bunun olması. Diğer yandan aynı anda ayakta kalmaya çalışan Yemen'deki Husiler, Lübnan'daki Hizbullah ve Irak'la Suriye'ye dağılmış Şii milis grupları bölgedeki Amerikan üslerine ve İsrail'e doğru eş zamanlı roket saldırılarına başlayabilir. Amerika'nın bölgeye binlerce deniz piyadesi sevk etmesindeki asıl amacı sadece kısa süreli bir işgal değil.
bu stratejik adaları ileri karakol kurmak için tutabilir. Bölgedeki hava sahasını tamamen kontrol altına almak için gelişmiş hava savunma sistemleri yerleştirip ve Basra Körfezi'nden geçecek askeri ve ticari konvoyları güvence altına almak isteyebilir. Trump'ın askeri hamledeki nihai amacı ise deniz yollarındaki Amerikan egomanyasını tartışmasız bir şekilde yeniden tesis etmek. Ayrıca işin ticaret boyutu da var. Körfez'de olacak olası savaşta Hürmüz Boğazı'na ve Basra Körfezi'ne döşenen mayınlar ticaret gemileri için büyük risk oluşturacak. Bu durum küresel petrol tedarik zincirine darbe vuracak. Varil fiyatları dünya ekonomisini resesyona sürükleyecek seviyelere fırlayacaktır. İşte böyle. Sonuç olarak tüm bu devasa askeri yığınağı, kıyılara döşenen mayınları ve yeraltı füze şehirlerini analiz ettiğimizde karşımıza çıkan tablo çok net. Amerika'nın Hark ve Kiş adalarına yapmayı planladığı çıkarma basit bir askeri gövde gösterisi olmayacak gibi görünüyor. Amerika tüm silahlarıyla adada bir yıkım başlatabilir. Ancak bu dünyayı yıllarca sürecek bir enerji krizine ve bölgesel bir yıkıma sürükleyecek senaryonun ta kendisidir. Amerika bir kez bu tünellere girdiğinde o kapıları tekrar kapatmak hiç kimse için kolay olmayacak. Bir sonraki savunma ve envanter videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.